Merhabalar kıymetli izleyicilerim ve takipçilerim. Binnur'un Mutfağı kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere yumuşacık, kat kat ayrılan çok lezzetli kaşarlı poğaça tarifim var. Bu poğaçayı yapmak gerçekten çok pratik. Tarifime başlamadan önce kimin nereden izlediğini bana yorumlardan yazarsanız değerli takipçilerimin nereden izlediğini öğrenmiş olurum. Sizleri daha fazla bekletmeden bu leziz poğaçanın tarifine geçiyorum. Herkese iyi seyirler. Tarifime ilk olarak hamuru yoğurmakla başlayacağım. Yoğurma kabının içerisine 1 su bardağı ılık suyu alıyorum. Daha sonra 1 su bardağı ılık sütü koyuyorum. Tarifimde kullanmış olduğum su bardağı ölçüsü 200 ml. 2 yemek kaşığı toz şeker, 1 paket mayayı da koyduktan sonra spatula yardımıyla güzelce karıştırıyorum. Tarifimi buraya kadar izleyip beğendiyseniz ve hala kanalıma abone değilseniz abone olup beğeni ve yorumlarınızla beni desteklerseniz çok sevinirim. Beğeni ve yorumlarınız benim için gerçekten çok kıymetli. Tarifimde 1 adet yumurta kullanıyorum. Yumurtanın beyazını içerisine koyuyorum, sarısını dışına sürmek için kenara ayırıyorum. 1 çay bardağı zeytinyağını ekliyorum. İsterseniz sizler bu aşamada sıvı yağ da kullanabilirsiniz. Daha sonra tekrar karıştırıyorum. 5 su bardağı un kullandım. Unumuzu hamurun içerisine koyarken azar azar kontrollü bir şekilde ekliyoruz. Oldukça yumuşak, ele yapışan bir hamur elde edeceğiz. O yüzden sizler de ununuzu eklerken kontrollü bir şekilde ekleyin. Unun bir kısmını daha koyduktan sonra içerisine 1 tatlı kaşığı tuzu ekliyorum. Hamurun içerisinden spatulayı çıkartıyorum. Bu aşamadan sonra 2-3 dakika boyunca hamuru elimle yoğuracağım. Hamuru yeterince yoğurdum, tezgahın üzerine biraz un serperek hamuru tezgahın üzerine alıyorum. 3-4 dakika boyunca da tezgahta yoğurmaya devam ediyorum. Bu aşamada ne kadar çok yoğurur, ne kadar özlü hamur elde ederseniz poğaçalarınız o kadar güzel ve lezzetli olur. Daha sonra hamura yuvarlak bir form veriyorum. Kesme tartıyla hamuru 2'ye bölüyorum. Bu hamurdan 2 tane beze elde edeceğiz. Yoğurma kabının içerisinde mayalandırma yapmayacağız, beze halinde mayalandıracağız. Tepsinin üzerine biraz un serpiştirdikten sonra ilk yaptığım bezeyi tepsinin üzerine alıyorum. İkinci hamuru da beze haline getirip onu da tepsinin üzerine alacağım. Bezelerin üzerine biraz un serpiştiriyorum. Tepsiyi temiz bir poşetin içerisine koyuyorum. Üzerini kapatacağım, 1 saat boyunca oda sıcaklığında bekleteceğim. 1 saatin sonunda hamurlarımız oldukça güzel bir şekilde mayalandı ve kabardı. Bir tanesini tezgahın üzerine alıyorum. Bu aşamada tezgahın üzerine biraz un serpiştirebilirsiniz. Tezgahın üzerine almış olduğum bezeyi elimle birazcık genişletiyorum.
Daha sonra merdane yardımıyla açabildiğim kadar büyük olacak şekilde açıyorum. Bu arada tarifimde kullanmış olduğum bütün malzemeleri videomun altındaki açıklama kısmında ölçüleriyle birlikte paylaşıyor olacağım. İsterseniz oradan da bakıp faydalanabilirsiniz. Bezemizi yeterince büyüklükte açtık. Bu tarifimde 100 gram tereyağı kullandım. Eritmiş olduğum tereyağın yarısını bu bezeye kullanacağım. Açmış olduğum hamurun üzerine tereyağından biraz koyuyorum. Daha sonra elimle her tarafına gelmesini sağlıyorum. Hamurun uç kısmını ortaya doğru katlıyorum. O kısma da eritmiş olduğum tereyağından sürüyorum. Daha sonra diğer tarafını da katlamış olduğum hamurun üzerine doğru katlıyorum. Biraz elimle düzelttikten sonra tekrar tereyağından koyuyorum. Hamurun kalan uçlarını da katlayarak zarf haline getiriyorum. Bu hamuru tekrar bir dinlendirme işlemi yapacağız. Tepsinin üzerine tekrar koyuyorum. Diğer bezeyi de tepsinin içerisinden alıyorum. İlk bezede yaptığımız gibi ikinci bezede de aynı işlemi uyguluyoruz. Açmış olduğumuz hamurun aralarını yağlayarak hamuru zarf haline getiriyoruz. Bu arada tarifimi buraya kadar izleyip beğendiyseniz sosyal medya hesaplarınızdan arkadaşlarınızla paylaşarak bana destek olursanız çok sevinirim. Ayrıca kanalımda birbirinden güzel diğer tariflerim var. Onlara da göz atmayı sakın unutmayın. İkinci hamurumuzu da zarf haline getirdik. Yapmış olduğumuz birinci hamur yeterince dinlendi. Diğerini tepsiye alıyorum ve birinci yaptığımı tezgahın üzerine koyuyorum. Parmaklarımla biraz genişletiyorum. Daha sonra merdane yardımıyla açabildiğim kadar ince olacak şekilde açıyorum. Hamurumuzu yeterince büyüklükte açtık. Tarifimde 100 gram kaşar peynir kullandım. Güzelce rendelemiş olduğum kaşar peynirin yarısını birinci hamurun üzerine koyuyorum. Bu aşamada uç kısmına kaşar peyniri koymuyoruz. Rulo yaptıktan sonra orayı yapıştırma işlemi yapacağız. Kaşar peyniri olmadığı için daha kolay yapışacak. Hamurun uç kısmından başlayarak yuvarlıyorum. Bu aşamada ne çok sıkı ne de çok gevşek sarmayın. Uç kısmına kadar rulo haline getirerek sarıyorum. Uç kısmına geldikten sonra elimle sıkıştırarak hamuru yapıştırıyorum. Her iki hamurun da arasına kaşar peyniri koyarak rulo haline getirdim. Ruloyu ilk olarak ortadan ikiye kesiyorum. 4 parmak aralıklarla kesmeye devam ediyorum. Hazırlamış olduğumuz bu malzemelerle toplamda 12 adet poğaça elde edeceğiz.
4 parmak aralıklarla kesmiş olduğum hamuru fırın tepsisine koyuyorum. Bütün poğaçaları keserek tepsiye dizdim. Üzerini kapatıyorum. 15 dakika boyunca tepsi mayasının gelmesini bekliyorum. Poğaçalarımızın tepsi mayası geldi, oldukça güzel bir şekilde kabardı. Yumurta sarısının içerisine 1 yemek kaşığı sütü koydum. Güzelce çırpıyorum, poğaçaların üzerine sürüyorum. Bu arada fırınımızı da 180 derece alt üst ayara açtık. Hazırlamış olduğumuz poğaçaları sıcak fırına koyacağız. Poğaçaların üzerine biraz da susam gezdiriyorum. Sizler isterseniz bu aşamada çörek otu da kullanabilirsiniz. Poğaçalarımız fırına girmeye hazır. 35 dakika boyunca sıcak fırınımızda poğaçalarımız pişti. Görmüş olduğunuz gibi oldukça güzel bir şekilde de kızardı. Tarifimdeki tüm püf noktaları detaylı bir şekilde sizlere anlatmaya çalıştım. Ancak yine de aklınıza takılan bir kısım olursa bana yorumlardan yazabilirsiniz. Oradan da elimden geldiğince sizlere dönmeye çalışıyorum. Yumuşacık, kat kat gerçekten çok lezzetli poğaçalarımız oldu. Bu poğaça tarifimi yapıp deneyecek olan herkese şimdiden afiyet olsun. Bir tarifimizin daha sonuna geldik. Videomu izlediğiniz için teşekkür ederim. Bana destek olmak için tarifimi beğendiyseniz beğenmeyi, abone değilseniz abone olmayı, yeni tariflerimi izlemek için bildirim zilini açmayı, tariflerimi sevdiklerinizle paylaşmayı unutmayın. Her şeyin gönlünce olması dileğiyle, hoşça kalın, afiyetle kalın, Allah'a emanet olun.